Günaydın. Nasılsınız? Burada saat sabah 9. Bugün niteleme sıfatlarını öğreneceğiz. Ama önce size bir şarkı önermek istiyorum. 1980'lerden bir esinti. Gene Barış Manço'dan bir parça. Adı Anahtar. Linki açıklamada. Amacımız bu şarkının sözlerini anlamanız değil. Arkadaşlar, sözlerin içinde geçen sayıları yakalamaya çalışın lütfen. Zaten şarkının ne anlattığını ileride öğreneceğiz. Peki, şimdi sıfatlara geçelim. Arkadaşlar, sıfat ismi tarif eden kelime türüdür. Ve iki ana gruba ayrılırlar. 1. Belirtme sıfatları. 2. Niteleme sıfatları. Belirtme sıfatları 4 alt gruba ayrılırlar. 1. İşaret sıfatları. 2. Sayı sıfatları. 3. Belgesiz sıfatlar. 4. Soru sıfatları. Sayı sıfatları da 5 alt gruba ayrılırlar. 1. Asıl sayı sıfatları. 2. Sıra sayı sıfatları. 3. Kesir sayı sıfatları. 4. Üleştirme sayı sıfatları. 5. Topluluk sayı sıfatları. Liste gözünüzü korkutmasın. Sayıca sıfatlar fazla olduğu için bölerek öğrenmek daha iyi. Daha önce öğrendiğimiz sayı sıfatları asıl sayı sıfatları. Bugün de niteleme sıfatlarını öğreneceğiz. Hadi bakalım. Niteleme sıfatları canlı veya cansız varlıkların özelliklerini tanımlar. Birinin ruh hali veya görünüşü, bir şeyin rengi veya şekli, bir yiyeceğin tadı gibi. Demek ki niteleme sıfatları bize aslında ayrıntı sağlar. Dolayısıyla nasıl sorusuna cevap verirler. Daha önce aslında 2 tane zıt anlamlı niteleme sıfatı öğrendiniz. Sesli harfleri 2 gruba ayırdık ve dedik ki arkadaşlar bu iki başlıktaki kalın ve ince sıfatları aslında arka ve ön demek değil. Bu sıfatların anlamları şu. Ancak eğer bu sıfatlar herhangi bir sesi tanımlıyorlarsa şu anlama gelirler. Kalın, pes, ince, tiz. Kitap ismini de öğrendik. O zaman bu kitapları bu sıfatlarla anlatalım. Nasıl kitap? Kalın kitap. Nasıl kitap? İnce kitap. Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Kalın kitap. İnce kitap. Arkadaşlar, sayı sıfatları videosunda demiştim ki sıfatlar Türkçe'de bağlı olduğu ismin hemen önünde yer alır. Bakın, niteleme sıfatları da nitelediği ismin bağlı olduğu ismin hemen önünde.
Gene sayı sıfatları videosundan biliyoruz ki birçok dilde sıfatlar bağlı olduğu ismin cinsine, haline, sayısına uyarlar. Arkadaşlar, Türkçe'de bu kural biliyorsunuz tam tersi. Türkçe'de sıfatlar bağlı olduğu ismin cinsine, haline, sayısına uymazlar. Hatta bir sayıyla birlikte kullanılan çoğul isim bu uyumsuzluğu korumak için tekile dönüşür. Hatırlıyor musunuz? O zaman bu uyumsuzluğu niteleme sıfatları için inceleyelim. Peki, birçok dilde isimlerin 3 özelliği var dedik, değil mi? Cins, hal, sayı. Ama artık çok iyi biliyorsunuz ki Türkçe isimlerin cinsi yok. Yani bir sıfatın bağlı olduğu ismin cinsine uyması diye bir şey söz konusu değil. O zaman diyebiliriz ki Türkçe isimlerin 2 özelliği var. Hal ve sayı. O zaman bu 2 özelliğe göre örneklerimizi inceleyelim. İsim, kitap. Nasıl kitap? Kalın. Kitap ismini tarif eden kelime kalın. Yani sıfat kalın. Bin niteleme sıfatı. İsim yalın halde. Neden? Çünkü kitap ismi sözlükte bulduğumuz haliyle kullanılıyor. Arkadaşlar, isimlerin sözlükte bulduğumuz hallerine neden kök demiyorum? Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil. Bu ne demek? Arkadaşlar, bu şu demek. Bir kelimenin kökü her zaman başta yer alır, ekler kökten sonra gelir. Demek ki bir isme bir ek eklediğimizde o ismin anlamı değişebilir ve bir ek kullandığı için artık kök halinde değildir. Yani sözlükte her kelimeyi kök halinde bulamazsınız. O yüzden kelimelerin sözlükte bulduğumuz hallerine kök demiyorum. Zaten şu an sadece yalın halde isimler ve sıfatlar öğreniyoruz. Ekler konusunda ilerledikçe bir kelime ister sıfat olsun, ister isim olsun, ister fiil olsun, kökleri öğreneceğiz. O zaman kitap ismi yalın halde. Kalın sıfatı da yalın halde. Çünkü sözlükte bulduğumuz haliyle kullanılıyor, değil mi? Sıfat bağlı olduğu ismin haline uyuyor bu örnekte. Ne oldu? Hani sıfatlar isimlere uymuyorlardı? Arkadaşlar, burada şu ayrıma varmamız gerekiyor. Burada kalın sıfatı bağlı olduğu kitap ismi yalın halde olduğu için yalın halde değil. Türkçe'de sıfatlar her zaman yalın halde kullanıldıkları için yalın halde. Yani aslında hal bakımından sıfat isme uyuyormuş gibi görünüyor ama hayır, aslında uymuyor. Henüz isimlerin hallerini öğrenmediğimiz için bu örneğin sağlamasını yapamıyoruz. Ama isimlerin hallerini öğrendiğimizde göreceksiniz, bir isim hangi halde olursa olsun ona bağlı sıfat veya sıfatlar mutlaka yalın halde kullanılıyorlar. O zaman bilmemiz gereken önemli kural şu: Türkçe'de sıfatlar her zaman yalın halde kullanılırlar. Tabii aynı durum ince sıfatı için de geçerli.
Bakın, ince sıfatı bağlı olduğu kitap ismi yalın halde olduğu için yalın halde değil. Bu kural nedeniyle yalın halde. Yani Türkçe'de sıfatlar yalın halde kullanılırlar. Peki, şimdi sayı bakımından da inceleyelim. Kitap ismi tekil. Kalın sıfatı da tekil. Her ikisi de çoğul eki kullanmıyor, değil mi? Sıfat bağlı olduğu isme sayı bakımından uyuyor. Nasıl olur? Hayır. Sıfat bağlı olduğu isme uyuyormuş gibi görünüyor. Arkadaşlar, bu örnekte kalın sıfatı bağlı olduğu kitap ismi tekil olduğu için tekil değil. Türkçe'de sıfatlar tekil olarak kullanıldığı için tekil. Aynı şey ince sıfatı için de geçerli. O da bağlı olduğu isim tekil olduğu için tekil değil. Yani bilmemiz gereken önemli kural şu: Türkçe'de sıfatlar her zaman tekil olarak kullanılırlar. Arkadaşlar, çoğul ekini öğrendiğimize göre bu bilginin sağlamasını yapabiliriz. Bakın, birden fazla kalın kitap, yani kalın kitaplar. İnceleyelim. Kitap, isim. Lar, çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl kitaplar? Kalın. Sıfat, kalın ve tekil. Gördüğünüz gibi sıfat bağlı olduğu isme sayı bakımından uymuyor. Yani arkadaşlar, şunu kesinlikle demiyoruz: kalınlar kitaplar. Bu büyük bir yanlış. Doğrusu kalın kitaplar. Benden sonra tekrar edin. Kalın kitaplar. Bakın, birden fazla ince kitap. Yani ince kitaplar. İnceleyelim. Kitap, isim. Lar, çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl kitaplar? İnce kitaplar. İnce, sıfat ve tekil. Yani şunu asla demiyoruz: İnceler kitaplar. Bu büyük bir yanlış, değil mi? O zaman yanlış olanı silelim, doğrusunu beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin. İnce kitaplar. Arkadaşlar, çoğul eki bir ismin yalın halini etkilemiyor, değil mi? Bu örneklerde kitaplar yalın halde. Ama biliyoruz ki kalın ve ince sıfatları bu isimler yalın halde olduğu için değil, Türkçe'de sıfatlar yalın halde kullanıldığı için yalın halde. O zaman özetleyecek olursak, Türkçe'de sıfatlar yalın halde ve tekil olarak kullanılırlar. Arkadaşlar, şunu belirtmek istiyorum: Üzerine basa basa sıfatları çoğul kullanmayın, yalın halde kullanın, başka bir halde kullanmayın dedim. Fakat bu kural tabii ki sıfatlar için geçerli. Ama Türkçe'de bazı eklerle sıfatları isimleştirebiliyoruz. Tabii ki bu kural o zaman geçerli değil. Zaten mantık olarak da onlar artık sıfat değil, isim oluyorlar. Bu önemli. Bir sonraki videoda bunu göreceğiz. Ama şimdilik aklınızın bir köşesinde tutun lütfen. Bu kural, yani sıfatların yalın halde ve tekil olarak kullanılması kuralı, sıfatlar tabii ki bir ismi nitelerken geçerli. Yani
sıfat olduklarında geçerli. Peki, o zaman şimdi başka örnekler de görelim. Kutu ismini öğrendik. O zaman bu kutuları şu sıfatlarla anlatalım. Büyük, küçük. Benden sonra tekrar edin. Büyük, küçük. Büyük kutu, küçük kutu. Benden sonra tekrar edin. Büyük kutu, küçük kutu. Arkadaşlar, büyük ve küçük sıfatı insanlar için kullanıldığında yaşça büyük ve yaşça küçük anlamına gelir. Örneğin kız, küçük kız. Oğlan, küçük oğlan. Benden sonra tekrar edin. Küçük kız, küçük oğlan. Diyelim ki bu iki çocuk kardeş. Kardeş. Benden sonra tekrar edin. Kardeş. Bu iki çocuk o zaman birbirinin neyi? Kız kardeş, erkek kardeş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe'de kardeş kelimesinden önce cinsiyet belirtmemiz gerekiyor. Kız ne demekti? Ama bu ifadede cinsiyet belirttiği için demek ki ikinci bir anlamı var. Erkek kelimesinin anlamı ama bu ifadede cinsiyet belirttiği için anlamı. Arkadaşlar, Türkçe genel anlamda cinsiyet bağımsız bir dildir ve dolayısıyla bu ifadeler için tek bir kelimemiz yok. Biz bu ifadeleri tamlama yoluyla elde ediyoruz. Benden sonra tekrar edin. Kız kardeş, erkek kardeş. Peki, bu iki kardeş yaşlarına göre birbirinin neyi? Oğlan için kız, küçük kız kardeş. Kız için oğlan, büyük erkek kardeş. Benden sonra tekrar edin. Küçük kız kardeş. Büyük erkek kardeş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük ve küçük sıfatları içeriğe göre yaşça büyük, yaşça küçük anlamına geliyor. Peki tabak. Benden sonra tekrar edin. Tabak. Nasıl tabak? Peki cevap vermeden önce şu iki sıfatı öğrenelim. Boş, dolu. Benden sonra tekrar edin. Boş, dolu. Nasıl tabak? Boş tabak. Arkadaşlar,
Bir ismin yalın halde ve tekil kullanılması gerektiği zamanlarda ona bağlı olan sıfat hal ve sayı bakımından isme uyuyormuş gibi gözüküyor. Ama bunun sebebi biliyorsunuz aslında sıfatların yalın halde ve tekil kullanılması zorunluluğu. Peki birden fazla tabaktan bahsediyorsak? Tabaklar. Nasıl tabaklar? Dolu tabaklar. Evet, arkadaşlar, sıfatlar bağlı oldukları isme uyum göstermedikleri için şunu demiyoruz. Dolular tabaklar. Bu büyük bir yanlış, değil mi? Peki. O zaman lütfen şunu unutmayalım. Bir isim hangi halde olursa olsun ve hangi sayıda olursa olsun ona bağlı olan sıfat veya sıfatlar her zaman yalın halde ve tekil kullanılır. Peki, şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Boş tabak. Dolu tabaklar. Peki, bir örnek daha görelim. Gömlek. Benden sonra tekrar edin lütfen. Gömlek. Hadi bu gömleği rengiyle tarif edelim. Bu rengi öğrenmiştik. Yani beyaz gömlek. Peki birden fazla gömlekten bahsediyorsak? Gömlekler. Hepsi beyaz değil mi? Yani beyaz gömlekler. Benden sonra tekrar edin lütfen. Beyaz gömlek. Beyaz gömlekler. Arkadaşlar, renkler hem isim hem sıfattır biliyorsunuz. Bir rengin adıysa isimdirler. Bir ismi niteliyorlarsa sıfattırlar. Biz beyaz ve mor rengini öğrendik. Hadi 5 renk daha öğrenelim. Siyah, mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Benden sonra tekrar edin. Siyah, mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Hadi bu gömlekleri renkleriyle tarif edelim. Benden sonra tekrar edin. Siyah gömlek, beyaz gömlek, mor gömlek, mavi gömlek, sarı gömlek, kırmızı gömlek, yeşil gömlek. Ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da.